İbrahimi dinlerin hepsinde çok büyük kutsiyet atfedilen topraklara yaklaşmakta olan büyük bir savaşın ağırlığı çökmüş. Bir tarafta Büyük Eyyubi hanedanlığının efsanevi hükümdarı olan Selahaddin Eyyubi 26 bin kişilik ordusuyla dururken, diğer tarafta henüz 16 yaşında ve cüzzam hastalığı ile bedeni bitap düşmüş Kudüs'ün genç kralı 4. Baldwin 3 bin kişilik ordusuyla duruyordu. Bu karşılaşmanın sonucunu tahmin etmek çok da zor olmasa gerek, değil mi? Ama o gün Ramla bölgesinin Mont Gisart denilen yerinde bugün bile tarihçilerin ve uzmanların açıklayamadıkları, hatta kimileri tarafından bir mucize olarak nitelendirilen bir olay yaşanır. Ölümün eşiğinde belki de son savaşına çıkan genç Baldwin ordusu ile doğrudan Selahaddin'in ordusuna saldırır ve 3000 kişi 26 bin kişilik orduyu neredeyse tamamen yok ederek çölün derinliğine doğru püskürtür. Peki bu olay sadece doğru zamanda, doğru stratejiyle yapılmış bir hareketten mi ibaretti? Yoksa Baldwin ve Haçlılar Kudüs'ün gizemli dehlizlerinde buldukları kadim tarihten kalma yasaklı bir güç sayesinde mi kendilerinden 10 kat büyük bir orduyu kolaylıkla dize getirmişlerdi? Birlikte tarihin unutulmuş zamanlarında yatan bir gizemi aramaya çıkacağız. Öyle bir gizem ki bugün bile bir takım güçlerin onu elde etmek uğruna gerekirse tüm dünyayı bile yakacakları karanlık bir sır. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Kudüs'ün gerçek doğasını, onun ruhani ve gizemli çekim gücünü anlamak için imparatorlukların ve krallıkların ötesine, tarihin şafağındaki bir medeniyete, Sümer'e kadar gitmemiz gerek. Tarihin en eski medeniyetlerinden biri olan Sümer'de insanlar, Anunnaki adını verdikleri tanrılarının yeryüzüne düzeni getirmek için göklerden indiğine inanırlardı. Bu tanrıların inancının tufan sonrasında en yoğun şekilde yaşandığı şehirlerden birisi de Sümerlerin inşa ettiği ve günün birinde İsrailiyat kaynaklarına göre İbrahim peygamberin de gerçeği bulmak için oradan göç ettiğine inanılan Ur kentiydi. Hz. İbrahim'in Ur şehrinden ayrılarak sonradan İsrail toprakları olacak Kenan diyarına yaptığı yolculuk sadece coğrafi bir göç değildi. Aynı zamanda Sümer inanç sistemi ile erken dönem İbrani geleneği arasında kurulan bir köprüydü de. Bazı tarihçiler ve araştırmacılar, Enlil veya Marduk gibi güçlü Anunnaki tanrılarının teolojik kavramlarının zamanla dönüşerek erken dönem İbrani geleneğindeki tek ve mutlak tanrı, yani Tevrat'ta daha ziyade Rab olarak geçen yaratıcı anlayışının temelini oluşturmuş olabileceğini öne sürerler. Aslında bu dinleri günümüzde ele aldığımızda bu yaklaşımı kitaplarında da net şekilde görebiliriz. Ancak felsefi olarak, yani ilk çıktıkları ve insan müdahalesiyle birer sistematik din haline gelmelerinden önce bence durum çok daha farklıydı. Ve peygamberler denilen kişiler bu yanlış sembolizmi bitirmek için uğraşırken ne yazık ki yaydıkları inanç daha sonra bu sembolizmde direten insanların kurbanı oldu. Melkisedek ve Hızır videomda size bundan bahsetmiştim. İsrailoğulları bu topraklara gelmeden çok önce Kenanlılar bu bölgeyi yurt edindiğinde bölge Uruşhalem adıyla bilinen önemli bir güç merkeziydi. Şehir adını pagan Kenanlıların alacakaranlık tanrısı olan Şalem'den alıyordu. Görünen dünya ile görünmeyen ruhlar alemi arasında sıkışıp kalmış bir şehir için oldukça uygun bir isim. Yapılan arkeolojik kazılar ve keşfedilen izler buranın tüccarların, mistiklerin ve savaşçıların yollarının kesiştiği, yüksek tepelerde tanrılara adanmış sunakların bulunduğu kutsal bir mekan olduğunu işaret eder. Kral Davut döneminde Kudüs, İsrailoğulları tarafından fethedildi ve Birleşik Krallığın başkenti olarak taçlandırıldı. Ancak şehre asıl kimliğini ve nihai sembolünü kazandıran kişi onun oğlu Süleyman peygamberdi. Anlatılanlara göre Kral Süleyman, içinde 10 emrin yazılı olduğu tabletlerin saklandığı ahit sandığını korumak ve onun gücüyle gökler ve yer arasında bir iletişim köprüsü kurmak için görkemli ilk tapınağını inşa ettirir. Sandık, kutsalların kutsalı olarak anılan tapınağın kalbinde Tanrı'nın evreni yaratmaya başladığı nokta, yani dünyanın göbeği olduğuna inanılan temel taşının üzerine yerleştirilir. İsrailoğulları için burası, yeryüzü ile cennetin birleştiği kozmik bir çapa, onların manevi varoluşunun merkeziydi. Fakat tarihte hiçbir zafer kalıcı değildir. M.Ö. 586 yılında Babil kralı 2. Nebukadnezar şehri yerle bir etti, surları yıktı ve o görkemli tapınağı bir toz yığınına çevirdi. Bu yıkım sırasında ahit sandığı da kayboldu ve bir daha asla bulunamayarak efsaneler arasındaki yerini aldı. Yine de Kudüs küllerinden doğmayı her zaman başardı ve ölmeyi reddetti. Babil sürgününden dönenler Pers İmparatorluğu'nun himayesi altında ikinci tapınağı inşa ettiler
ve şehir bir kez daha küllerinden doğdu. Milattan sonra 70 yılında Romalılar bölgede çıkan büyük bir Yahudi isyanını bastırırken ikinci tapınağı da tamamen yakıp yıkarak küle çevirdiler. O görkemli yapıdan geriye sadece tek bir parça kaldı. Batı duvarı. Yani bugünkü ağlama duvarı. Bu duvar hem şehrin yüzünde hem de pek çok Yahudinin kalbinde duran derin bir yara izi gibidir. Ve ilginçtir, dünyada ne kadar güçlü elit ve Amerikan başkanı varsa Yahudi olsunlar ya da olmasınlar buraya gelip bir çeşit ayin yaparlar. Bu konuyu size günün birinde anlatacağım. Milattan sonra 638 yılına geldiğimizde ise Halife Ömer komutasındaki Müslüman orduları şehri teslim aldılar. Ve halkın tüm korkularına rağmen Kudüs'ün Yahudi ve Hristiyan geçmişini silmek yerine onu kendi inanç sistemleri içinde daha da kutsallaştırdılar. Tapınak Tepesi'nin tam üzerine, yani o meşhur temel taşının bulunduğu noktaya İslam mimarisinin en görkemli eserlerinden birisi olan Kubbetü's Sahra'yı inşa ettiler. Milattan sonra 691 yılında Emevi halifesi Abdülmelik tarafından yaptırılan bu yapı aslında hiçbir zaman klasik anlamda bir cami olarak tasarlanmamıştı. Kubbetü's Sahra daha çok bir türbe, bir anıt, İslam'dan, Hristiyanlıktan ve Yahudilikten bile daha eski bir kutsallığın işaretçisi olarak belirli bir nedenden tam o noktaya yapıldı. Yapının tam kalbinde yer alan o çıplak kaya, yani temel taşı, Kudüs'ün gezegendeki en çok tartışılan ve en kutsal toprak parçası haline gelmesinin ana nedenidir. Ve bunun arkasında birazdan göreceğiniz gibi çok karanlık bir hikaye var. İbraniler için bu taş Even Haşetiye, yani temel taşı olarak bilinirdi. Onların inancına göre burası yaratılışın başladığı evrenin ekseniydi. Tanrı'nın evrene ilk hayat nefesini üflediği varoluşun kozmik planının tam merkeziydi. Birinci ve ikinci tapınakların en iç ve en kutsal bölümü olan kutsalların kutsalı da tam olarak burada yer alıyordu. Bu odaya yılda sadece bir kez en kutsal gün olan Yom Kippur'da sadece baş rahip girebilirdi. Bazı Yahudi ve Hristiyan gelenekleri bu taşın aynı zamanda İbrahim peygamberin en büyük sınavından geçtiği yer olduğunu da söylerler. Yani Tanrı'nın ona İsmail'i kurban etmesini emrettiği Moriyah Dağı'nın zirvesi olduğu. İslam inancında ise bu kaya Muhammed peygamberin Miraç yolculuğuna başladığı kutsal noktadır. Rivayete göre Hz. Muhammed efsanevi bineği Burak'ın sırtında bu kayanın üzerinden göğe yükselmiş, 7 kat semayı aşarak Allah'ın huzuruna çıkmıştır. İşleri daha ezoterik bir hale sokarsak da Yahudi mistisizmine göre bu taş sıradan bir kaya parçası değildi. O yeryüzünün altındaki kaotik derinliği, Tehom'u kontrol altında tutmak için bizzat Tanrı tarafından yerleştirilmiş ilahi bir mühür, bir kilit taşıydı. Bu taş olmasaydı kaotik güçlerin, yıkım sularının, şeytani ruhların ve daha kötüsünün serbest kalacağına inanıyorlardı. Yani taş adeta Pandora'nın kutusunu açılmaktan engelleyen bir kilitti. Ve işte bu bilgi ile yolculuğumuzun bir kat daha derine inmesinin vakti geldi. Çünkü size her zaman dediğim gibi insanların günümüzde kutsal dedikleri yerlerin veya nesnelerin kökenlerini araştırdığımızda aslında çoğunun tufan öncesi dönemlerin bilgeliğini ve hatta göksel tanrılar denilen yanlış anlaşılmış kimi varlıkların eserleri olabileceği yaklaşımı karşımıza çıkıyor. İşte bu yaklaşıma göre de bu kutsiyet atfedilen kaya aslında insanların göklerle iletişim kurması için değil, çok eski, kadim bir varlığı hapsetmek için oraya konulmuş. Kıyamete kadar zincirlendiği yazılan isyankar melek Azazel. Ölü deniz parşömenleriyle hayatımıza giren ve Vatikan'ın yok etmek için büyük uğraşlar verdiği Enok peygamberin çarpıcı kitabında karşımıza insanları gözlemlemek için Tanrı tarafından görevlendirilmiş ve sonrasında ondan habersiz dünyaya inip insanlar ile yaşamaya başlamış düşmüş meleklerden bahsedilir. Konu hakkında videom olduğu için tekrar edip sizi sıkmayacağım. Linki açıklamada mevcut. Bu meleklerin en önemlilerinden birisi de Azazel'dir. Ve insanlara metal işleme tekniklerini, silah yapma ve savaşmak gibi bilgileri vererek kitaba göre dünyada büyük yıkımların olmasına dolaylı olarak sebep olmuştur. Ve bunun cezası olarak da kıyamete kadar zincirleneceği bir yeraltı çukuruna hapsedilmiştir. İşte hikayemizin ilginçleşmeye başladığı yer tam olarak burası. Enok peygamber videomda anlatmıştım. Bu göksel melekler, tanrılar olarak bahsedilen varlıkların sembolik kökenlerini antik Sümer'in Anunnaki inancındaki tanrılara kadar sürebiliyoruz. Ve bu da karşımıza tufan öncesi dönemde gerçekten bu tanrı denilen varlıklar ile insanların bir zamanlar birlikte yaşadığı bir geçmişi çıkarıyor. Peki konu Kudüs'e nasıl bağlanıyor derseniz de bir kez daha Süleyman peygamberin sıra dışı hikayesiyle.
Süleyman peygamber İsrailiyat kaynaklarına göre günümüzden sadece 3000 yıl kadar önce yaşamıştır. Ancak burada bir sorun var. Cinlere ve doğanın güçlerine hükmetmiş bu denli güçlü bir peygamberden daha eski tarihe dair bile elimizde binlerce kalıntı ve yazıt varken Süleyman peygamber hakkında ya da onun mirası hakkında İsrailiyat külliyatı dışında tek bir akademik kanıt bile yoktur. Ne tapınağından bir iz vardır, ne yazıtları vardır, ne de diğer komşu devletlerde onunla ilgili bir bilgi vardır. Şimdi bunu basit bir şekilde ele alırsak uydurma dinler tarihi işte der geçeriz. Ama biz genelde kanalda işlere öyle yaklaşmıyoruz. Ve size peygamberler nerede videomda bahsettiğim gibi bu önemli kişileri daha eski tarihe, hatta kimilerini tufan öncesi tarihe koyduğumuzda taşlar daha doğru şekilde yerine oturuyor. Ve burada da bize en büyük desteği mabedin içindeki sembolik sırlar veriyor. Süleyman peygamber bu sıra dışı mabedin yerini seçerken Moryah Dağı'nı sebepsiz yere seçmemişti. Size biraz önce de bahsettiğim gibi dağın tepesindeki taş blok uzun yıllar boyunca kutsal bir alan, gökler ile yer arasındaki bir bağlantı olarak görülüyordu. Antik kültürleri incelediğimizde kutsal platformlarını ve tapınaklarını genelde yeryüzü ile gökyüzünün birleştiğine inandıkları yüksek yerlere inşa ettiklerini görürüz. Hatta Sümerlerin bu tür yerler için özel bir kelimesi bile vardır. Dur-Anki, yani alemler arasındaki bağ. Moryah Dağı muhtemelen Kral Süleyman onu sahiplenmeden çok önce bile bu türden güçlü bir enerji merkezi olarak görülüyordu. Tapınağın mimari tasarımı kadim Mezopotamya dünyasından derin izler taşır. Örneğin tapınakta koruyucu olarak tasvir edilen ve genellikle melek benzeri varlıklar olarak hayal edilen keruvlar İbrahimi dinlere ait bir sembol değildir. Kökenleri Asur ve Babil şehirlerini koruduğuna inanılan melez yaratıklar olan Lamassulara dayanır. Lamassuların insan yüzleri, hayvan bedenleri ve kanatları vardı. Mezopotamya inancında bu figürler sadece sembolik değildi. Onlar ilahi bilgiye erişimi kontrol ettiği söylenen güçlü varlıklar olan Anunnakilerle doğrudan bağlantılıydı. Keruvların Süleyman'ın tapınağının her yerinde duvarlara oyulmuş, tapınak perdesine işlenmiş ve hatta kutsalların kutsalını korurken tasvir edilmesi bu kadim fikrin İsrailoğulları tarafından da benimsendiğini göstermekte. Onlar buna Anunnaki tapınması demediler ama Tanrı'nın özel bölgelerinin koruyucuları dediler. Yani çok tanrılı figürlerini tek bir çatı Rab altında birleştirirler sadece. Ancak kullanılan model ve sembolizm binlerce yıllık Mezopotamya inançları ile birebir aynı kalmıştı. Tapınağın sunağının 4 belirgin boynuzla inşa edilmiş olması da benzer bir yaklaşım taşır. Sümer sanatında tanrılar güçlerini ve ilahi statülerini göstermek için boynuzlu taşlar takarlardı. Bir tanrının tacındaki boynuz sayısı ne kadar çoksa statüsü de o kadar yüksek olurdu. Kral Süleyman'ın sunağındaki bu boynuzların da sadece dekoratif bir unsur olmaktan öte bir anlam taşıması bu yaklaşıma göre son derece muhtemel. Bu boynuzlar Anunnakilerin kullandığı ilahi otorite sembolleriyle aynı görsel dili yansıtarak oranın bir Anunnaki bölgesi olduğunu, yani kutsal bir bölge olduğunu bize gösteriyor olabilir. Benzerlikler bununla da bitmez. Tapınağın avlusunda 12 öküz heykelinin sırtında duran devasa ve tunç leğen olan Tunç Deniz vardır. Bu yapı genellikle rahiplerin arınması için kullanılan bir araç olarak açıklanır. Ancak hikayenin daha derin bir anlamı da var. Mezopotamya inancında Abzu, yaratılış, bilgelik ve su tanrısı Enki ile bağlantılı kutsal bir su kütlesiydi. Sümer tapınakları genellikle bu kozmik pınarı sembolize etmek için sembolik bir havuz veya leğen içerirdi. Süleyman'ın Tunç Denizi de aynı fikrin bir yansıması, hem de neredeyse aynı sembolizm ile bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tapınağın tam kalbindeki küp şeklindeki kutsalların kutsalı odasına gelelim. Mezopotamya tapınaklarının ilahi varlıkların fiziksel olarak dünyaya girdiklerine veya tezahür ettiklerine inanılan Cella adı verilen bir iç odası vardı. Kral Süleyman'ın tapınağı da büyük bir gücün çağrılabileceği veya onunla iletişim kurulabileceği kontrollü bir alan olarak tasarlanmıştır diye anlatılır. Ve tapınak da antik tapınaklar ile aynı mimari mantığı takip etmektedir. Tüm bu benzerliklere bakıp hepsinin sadece birer tesadüf olduğunu söylemek gerçeklerin biraz üstünü örtmek gibi geliyor bana. Tapınak sadece güzel veya pratik olması için inşa edilmedi. Çok daha eski fikirler ve gelenekler göz önünde bulundurularak tasarlandı. Semboller, yapı, düzen ve mimari unsurların hepsi Sümerlerin Anunnaki inancındaki aynı kavramlara ve kozmolojiye işaret ediyor. Ve bize şu soruyu sormamız için adeta yalvarıyor. Acaba bu tapınak Yahudilerin bize dikte ettiği sahte tarihte anlatıldığı gibi hiçbir kanıt ve tanık olmamasına rağmen M.Ö. 950 yılında
İlginç bir şekilde tesadüfi olarak tamamen Anunnaki inancına dayanan sembolleriyle mi yapıldı? Yoksa gerçekte antik çağın kayıp geçmişinde üstün teknolojili varlıklar ile insanların bir arada yaşadığı tufan öncesi bir dönemde ileri teknikler kullanılarak mı yapıldı? İlk seçenek hiçbir şekilde akademik veya sembolik desteği olmasa bile ikincisinden doğası gereği daha mantıklı gibi geliyor değil mi? Normal. Çünkü tarihin en uç yerlerine dalmaya başladık. Ama benimle kalın çünkü şimdi tapınağın bize nasıl yapıldığını anlatan ve daha önemlisi altında nelerin yattığını anlatan dini ve ezoterik metinleri incelemeye sıra geldi. Ve deminki sorunun cevabını istemeden de olsa bizzat bu dinin külliyatını oluşturan kişilerin nasıl verdiğini göreceksiniz. Çünkü şimdi Şamir'in hikayesi başlıyor. Talmud geleneğine ve çeşitli dini metinlerine göre Süleyman peygamber tapınağını yaparken kimsenin metal inşa aletleri kullanmamasını emretmiş. Çünkü burası barışı ve ilahiliği temsil eden bir yer olacağı için Azazel'in insanlığa miras olan ve şiddeti çağrıştıran bu tekniklerinin kullanılmasını yasaklamış. Kitapta bu bilgi şöyle geçer. Ev, taş ocağında hazırlanan taştan yapıldı. Öyle ki ev inşa edilirken ne çekiç, ne balta, ne de herhangi bir demir alet sesi duyuldu. Peki bu denli devasa bir yapı nasıl oluyor da metaller kullanılmadan yapılabiliyor? O taşlar nasıl olur da o kadar hassas şekilde kesilebilir? İşte burada da karşımıza tarihin en gizemli nesnelerinden birisi olan Şamir çıkıyor. Şamir, Kral Süleyman'ın tapınağının inşasında hayati bir rol oynadığı söylenen efsanevi bir madde veya alet. Talmud geleneğine ve çeşitli Yahudi metinlerine göre Şamir, Süleyman'ın tapınak için kullanılacak devasa taşları kesmekte kullandığı doğaüstü bir nesneydi. Yahudi efsaneleri bu gizemli maddenin sadece taşı değil, demiri ve hatta elması bile en ufak bir ses çıkarmadan kesme gücüne sahip olduğunu iddia ederler. Ancak Şamir geleneksel anlamda bir kesici alet değildi. Onun küçük, arpa tanesi büyüklüğünde yaşayan bir yaratık olduğu da söylenirdi. İşte burası ilginç bir nokta. Çünkü tufan sonrası insanlığın önceki gelişmiş bir aleti tanımlarken ne kadar sığ kaldıklarını bize gösteriyor. Şamir'in tanımlarını hatırlayın. Küçük, sessiz, maddelerin yapısını neredeyse kusursuzca değiştirip onları şekillendiren çok güçlü bir şey. İşte Yahudiler de metinlerine bu aleti geçirirken ilahi güçle dolu bir canlı olabilir diye geçirmişler. Ve en sık tekrarlanan sembolizm hatasını yapmışlar. Eski metinlerde çoğu kez insanların anlayamadıkları şeyler hakkında dumansız ateş, ilahi kor, göksel ateş, tanrısal öz gibi tanımlamalar yaptıklarını görürüz. Ve bunların çoğu zaman bugün bizim teknoloji olarak adlandırdığımız nesneler için kullanırlar. İşte bazı modern yorumcular da Şamir'in aslında yaşayan bir kurtçuk olmadığını, daha çok kaybolmuş bir tür antik teknoloji, güçlü bir alet veya kimyasal bir madde olduğunu öne sürerler. Onun canlı bir güç olarak tanımlanması, eski yazarların henüz tarif edebilecek bir dile veya bilimsel anlayışa sahip olmadıkları bir şeyi, belki bir tür kimyasal reaksiyonu, belirli bir titreşim frekansını veya hatta lazer benzeri bir teknolojiyi tanımlama girişimi olabilirdi. Şamir'den bahsedilirken bu tehlikeli nesnenin özel olarak saklanması gerektiği ve bilinçsiz kişilerin ona dokunmasının bile çok ciddi sonuçları olacağı da belirtilmiştir. Şimdi videonun son bölümüne geçmeden önce her şeyi biraz toparlayalım. Kudüs'ün ve Süleyman Tapınağı'nın hikayesini İsrailiyat kaynaklarının bize anlattığı gibi ele alır ve tarihinin M.Ö. 1000 yılına işaret ettiğini düşünürsek karşımıza şu sorunlar çıkıyor. Bu tapınak neden tamamen Anunnaki motifleri ve sembolleri kullanılarak yapıldı? Neden Tanrı ile iletişim kurmak için ahit sandığı gibi elektriksel nitelikleri olan araçlara ihtiyaç duyuldu? Tapınağın yapımında metaller neden hor görüldü ve bir nevi yasaklı bilim muamelesi çekildi? Tapınağın yapımında kullanılan taşları kusursuz şekilde kesen ve antik bir teknoloji özellikleri barındıran Şamir hangi devre aitti? Tapınağın yapımı için neden yeraltı kaosunun koruyucu kapağı denilen Moyrah tepesindeki o taş seçildi? Ve en önemlisi, Allah'ın ona verdiği tüm o üstün ilimler ve yetilere rağmen nasıl oldu da Süleyman peygamberin mirası bu kadar görece kısa bir zamanda unutuldu gitti? Bu soruların hiçbirinin cevabını bize dikte edilen Yahudi tarihine bilimsel olarak geçtim, mantıksal olarak bile oturtamazsınız. Ama olayı biraz daha geniş ele alırsak ve Süleyman peygamber denilen üstün meziyetleri olan, ciddi büyüsel güçleri olan, kısaca tüm İbrahimi din kitaplarındaki anlatıma göre ileri teknolojiye hükmeden bir kişiyi pek çok medeniyetin ve inancın işaret ettiği
tufan öncesi gelişmiş göksel varlıkları ile insanların üstün bir medeniyet kurdukları zamana koyarsak doğrudan arkeolojik delillerimiz olmasa bile en azından mantık daha çok yerine oturuyor. Süleyman Peygamber, yani o üstün bilge, tufan öncesinin ileri medeniyetlerinde yaşamış bir bilgi olabilir. Tapınak Anunnaki sembolleriyle doluydu çünkü tufan öncesinde o varlıkların yani Rablerin hüküm sürdüğü bir çağda yapılmış olabilir. Hemen hemen her dini kitapta orası Tanrı ile iletişim kurulan kutsal bir yerdi bilgisi de bu yaklaşıma göre yerli yerine oturuyor. Çünkü o varlıklar Tanrı değildi, sadece teknolojik bir ırktı ve tapınakta bir iletişim üssü görevi yapıyor olabilirdi. Peki ya o koruyucu kerubimler? Ve çoğu anlatıda yaklaşını öldürdüğü söylenen ahit sandığı neden o spesifik kilit taşının üzerinde duruyordu? Ve neden o oda tapınağın en güvenli ve girilmesi yasak olan yeriydi? Dersek de karşımıza şu hipotezsel yanıt çıkar. Çünkü o kayanın altında tanrılara isyan eden, insanlara yasaklı bilimleri veren, lanetlenmiş bir melek, bir malik, yani bir kral olan Azazel hapsedilmişti de ondan. Kısaca bu uç yaklaşıma göre Süleyman Tapınağı bir mabet değildi. Orası bir hapishaneydi. Ve zamanla da insanlar antik bilgiden koptukça bir zamanların teknolojileri gitgide ilahi sembollere dönüştü. Ve orası kutsal bir alan olarak tarihteki yerini almaya başladı. Şimdi bu uç yaklaşımımızı diğer anlatımlar ile de birleştirin. Neden dinler ısrarla kıyametin Kudüs'te yaşanacak olaylar ile başlayacağını söylüyorlar? Neden Deccal'in ve benzeri ilginç karanlık güçlerin oradan çıkacağını söylüyorlar? Neden Mesih'in oraya gelip bu kötü güçlerle savaşacağını söylüyorlar? Ve neden günümüzde Yahudiler ve Siyonistler ısrarla Kubbetüs Sahra'yı yıkıp tapınağı yeniden inşa etmek istiyorlar? Neden binlerce yıldır tapınakçılardan tutun masonlara kadar herkes o tapınağın altını kazıyor? Orada niye arıyorlar? Ve neden bunu bir varoluş meselesi olarak görüyorlar? Ve son olarak tapınakçılar yaptıkları kazılarda, ki o kazıları yaptıklarını günümüzde arkeolojik olarak da kanıtladık, ne buldular da Selahaddin'in ordusunu yok ettiler ve sonrasında da Avrupa'da devletlerden bile daha güçlü bir hale gelmeyi başardılar. Olaylara böyle yaklaşınca işin rengi biraz değişiyor ve uç gibi görünen senaryolar bile mantıklı bir hale gelmeye başlıyor, değil mi? Aslında burada anlattığım pek çok konuyu size yakın gelecekte kendi videolarını yaparak daha derin bilgilerini vereceğim. Ama bu videoyu yaparken kendi kendime birkaç kez acaba fazla mı uçları zorladım, iş saçma yerlere mi gidiyor diye düşündüm. Lakin dönüp bakıyorum, benim şu an size anlattığım pek çok şey kulağa her ne kadar uç, hatta yer yer yok artık hikaye bu denecek kadar sıra dışı gelse de günümüzde dünyayı yöneten insanlar buna çoğumuzun tahmin bile edemeyeceği bir bağlılık ile inanıyorlar. Ve o 3. tapınağı yapmanın hayatlarındaki en önemli hedef olduğunu belirterek dünyayı buna göre yavaş yavaş şekillendiriyorlar. Ve tüm bunları harcanan trilyon dolarlardan tutun, ölen yüz binlerce kişiye kadar hepsini demin size anlattığım şeylere inandıkları için yapıyorlar. Nihai amaç ise o yeni tapınak sayesinde Tanrı ile yeniden iletişim kurup onun buraya gelmesini, tahtına oturmasını sağlamakmış. Ya bu nasıl bir inanç? Buradaki Tanrı'nın kadir mutlak yaratıcı olmadığının farkındasınız değil mi? İşte işi böyle düşününce de insan açıkçası biraz ürperiyor. Ve ya gerçekten bunlar doğruysa, ya bu adamlar cidden bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlarsa diye düşünüyor. Umarım bu adamlar dinlerin sembolleriyle kafayı kırmış tiplerdir. Ve tüm bunlar da ilginç bir video konusundan öteye gitmeyen olgulardır. Aksi halde koca evrende yalnız olmadığımıza inanan bir kişi olarak tapınağın altında hapis tutulan bir göksel varlıktan tutun, onu oraya hapsedenlerin insanlara hükmettiği günlere kadar her şey çok ama çok karanlık bir yola doğru gider. Her ne kadar bu konuları çok ilgi çekici bulsam da umarım gerçek öyle değildir. Sanırım bu sorunun cevabını İsrail ve uşakları bölgedeki tüm İslam devletlerini sindirdiği için yakın gelecekte Kubbetüs Sahra'yı bir bahane ile yıkıp tapınağı yeniden inşa ettiklerini de göreceğiz. Tabi o zamana kadar onlar ortadan kalkmazsa. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve çevrenizde paylaşarak kanala destek verebilirsiniz. Dediğim gibi böyle konulara önümüzdeki birkaç ay daha fazla ağırlık vereceğim. Kanalı takip ederek yolculuğumda bana eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.